Merhaba sevgili ikizler. Nisan 2022 yorumları ile beraberiz. Bakalım bu ay sizi neler bekliyor. Bundan sonra videolarımda ben kendi yüzümü göstermek yerine size astrolojik haritayı göstermeyi ve biraz daha simgelere yakın olmanızı sağlamayı istiyorum. O yüzden bundan sonra böyle. Nisan değişik ve farklı bir ay olacak öncelikle. Nisan 1'de bize gökyüzü bir şaka yaparak başlıyor. Evet, 1 Nisan'da bir yeni ayla Nisan'a başlıyoruz. 11 derecede. Yeni ay ne demek? Güneşle ayın yan yana gelmesi demek. Yenilik demek, farklılık demek, hareket demek, eylem demek, bir şeyin başlaması demek. Ve hem de Koç burcunda bu daha da hareketli demek. Çünkü Koç enerjisiyle yeni ay enerjisi çok birbirine benzeyen iki enerjidir. Dolayısıyla sizin hayatınıza yeni bir insan arkadaşlık anlamında girebilir. Sosyal çevreniz genişleyebilir. Bir hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz ve siz aynı zamanda bir vizyonunuz olan bir şeyi sahip olabilirsiniz. Ve burada üstüne üstlük Şiron'da 12 dereceyle destek veriyor yeni aya. Yani sizi iyileştiren, sizi şifalandıran bir birliktelik olacak demektir bu. Sizin için iyi başlangıçlar demektir bu. Gerçekten 11. evin enerjisi çok güzeldir aslında bakarsanız. Benim için orası joy evidir, eğlence evidir. Dolayısıyla burada sosyal çevremiz ve arkadaşlarımız var. Demek ki sosyal çevrelerde yeni bir çevreye girmek de olabilir bu. Neden olabilir sevgili ikizler? Jüpiter'le Neptün'de haritanızın tepesinde işi, kariyeri anlatan alanda bir araya gelmiş bulunuyor. İkisi de çok sevdiği ve kendilerini iyi hissettiği bir burç olan Balık'ta. Henüz zaten bir arada değiller. Ayın 12'si ile 16'sı arası tam bir araya gelecekler. Ve çok da güzel bir açıları var. Kuzey ay düğümü dediğimiz bizim gelecekteki yolumuzu anlatan. Sevgili ikizler, valla yeni bir iş olur. Terfi olur. Bolluk bereket olur. Kuvvetli muhtemel sanki iş gibi geliyor bana. Buradan daha kariyerle ilgili bir konuymuş gibi geliyor. Ama tabii işi olmayan çalışmayanlar ne yapacaklar baktığımızda? Sosyal statünüzün arttığı bir durum olabilir. Ne bileyim eşiniz terfi eder, siz de onunla beraber terfi edersiniz yani. Albayın eşiyken generalin eşi olursunuz örnek yani baktığınız zaman siz de sosyal ortamlarda görünen, bilinen, göz önüne çıkan biri olacaksınız. Sizin için uzun süredir acı çeken sizin için güzel bir durum bu. Bir, iki, Plüton'un da çok güzel bir etkisi var. Yani maddiyat anlamında da bir şekilde bir desteğiniz var sizin veya olacak diyebilirim. Şimdi burada zorlu, bu yeni ayın zorlu kısmı şu Merkür Koç. Yani demek ki siz o kadar çok konuşuyorsunuz ve sağa sola gidip haberler veriyorsunuz. O kadar belki de başınıza gelen bu şeyi yaymak için elinizden geleni e, yapıyorsunuz. Böyle ikizler yazmaya çizmeye de çok meraklıdır. Bu konularda yaptığınız bir şeyi toplumda yazdığınız bir kitabı yayınlamak, bir yazıyı yayınlamak gibi bir şey de yapabilirsiniz. Hani bunu yayınlamak özellikle de böyle şey alanında yayınlamak, teknolojik bir alanda yayınlamak gibi olabilir. Peki bu ay zorlu şeyler yok mu? Var. Neler var? Bir Mars burada Kova'da. Sizin uzaklarla olan ilişkilerinizi ve kariyerinizle ilgili özellikle okuyanlar için, akademik kariyer yapanlar için zorlu bir süreç demektir. Burası Venüs burada ve Venüs Satürn'e kısıtlanmış durumda. Venüs keyfimizi anlatıyor. Yani yurt dışına geziye meziye gitmeyin sevgili ikizler. Akademik kariyerle ilgili biraz sakin sakin bekleyin. Yeni bir işe başlayacaksanız belki biraz daha beklemeniz gerekebilir şeyde. Ama ben yeni bir işe başlayacağınızda fakat belki onunla ilgili bazı eğitimler
almanız gerektiğini, bunda zorlanabileceğinizi falan düşünüyorum açıkçası baktığımızda. Evet, bu esnada ayın 5'ine geldiğimizde Venüs, Venüs çok güzel bir şekilde Balık burcuna girerek kariyerinizde gerçekten sizi ön plana çıkartacak. Yani en kötü çıkar bir konuşma yaparsınız sahnede bir yerde, öyle söyleyeyim size. Yani kendinizi çok iyi ifade edeceksiniz. Terfiler, bilmem neler, gerçekten çok güzel bir süreci yaşıyor olacaksınız. Ayın 15'inde de Mars gelecek buraya. Yani Mars Balık burcuna ve 10. evinize gelecek. Şimdi Mars biraz zorludur. Fakat 10. evde, burası Oğlak'ın evi olduğu için sizin böyle kariyerinizle ilgili dört elle sarılmanızı ister ve yapar. Demek ki çok fazla enerji koyacaksınız kariyerinizdeki gelişmelerle ilgili, sosyal statünüzün artması ile ilgili. Tabii sevgili ikizler, bu bazıları için gerçekten evlilik demektir. Çünkü Jüpiter ve Neptün'ün balıktaki bu kavuşumu bazı insanların evliliği demektir. Neden? Evlilikle sosyal statümüz değişir. Kralla evlenirseniz kraliçe olursunuz. Kraliçeyle evlenirseniz kral olursunuz. Yani dolayısıyla bu da sosyal statüyü getiren bir konumdur. Bir yeni aydır. Aktif bir yeni ay, enerjisi yüksek bir yeni ay diyebilirim. Sonra ayın 16'sına geldiğimizde, bakalım ayın 16'sı neredeymiş? Ona bir bakalım. Evet, bu değilmiş çünkü bu başka. Evet, ayın 16'sına geldiğimizde sevgili ikizler, bu sefer bir dolunay var. Dolunay ne demek? Güneş ve ayın karşı karşıya gelmesi demek. Koç burcundaki Güneş Koç burcunda 26 derece, Ay da Terazi burcunda 26 derece. Güneş ve Ay'ın karşı karşıya olması ve bu da sizin aslında keyifli olan evinizde gerçekleşiyor. Yani burada bir ilişkiden bahsediyoruz. Bir çocuk ilişkisi olabilir. Burada aşk hayatınızda bir hareketlenme olabilir. Bekarlar için söyleyebiliriz. Fakat burada bu Plüton'un biraz sert etkisi var. O da diyor ki bana, ya birazcık böyle belki güçlü birileri veya maddi konular biraz sizi zorlayabilir bu esnada. Bakın, eğer ki kariyerinizde ayın 1'i civarında herhangi bir şey olmazsa, ayın 12'siyle 16'sına bakın. Çünkü o zaman Jüpiter, Neptün çok uzun süredir ilk defa Balık burcunda yan yana ve sizin 10. evinizde size mutlaka kariyer ve sosyal statünüzle ilgili bir şey getirir. Şimdi burada ama bir problem de var. Ne? Şu Uranüs birazcık Merkür'le beraber böyle bazı haberlerin ortaya çıkması, sürpriz şekilde yeni bir şeyler öğrenmeniz, dolayısıyla bunun biraz sizin için sarsıcı olması gibi konular söz konusu olabilir sevgili ikizler. Gelelim ayın sonuna, yani ayın 30'undaysa sevgili ikizler, evet, ayın 30'unda yılın ilk tutulması var. Bu bir güneş tutulması. Boğa burcunda ve Uranüsyen etkili bir tutulma. Aslında bir taraftan kariyerinizde şahane bir dönem yaşar iken, kendiniz göz önüne çıkmış iken, öbür tarafta arkanızdan bazı oyunlar çevrilebilir, bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sürpriz agresyonunuz artabilir. Sürpriz gelişmeler sizi tedirgin edebilir. Fakat Allah'tan tam bu tutulma esnasında Merkür İkizler burcunda, sizin burcunuzda, sizin yöneticiniz kendinizi iyi ifade etmenizi sağlayabilir ve maddi konularda da artışınızı sağlayabilir. Yani bu tutulma bazı geride kalan, eskiden gelen ve bilinçaltınızdaki konuları böyle bir sarsacak ve gün yüzüne çıkartmaya çalışacak, bir dengenizi kaybettirecek. Fakat öbür tarafta göz önünde olmak da sizin için çok
önemli bir şey ve siz de göz önünde olacaksınız. Bakın Venüs, Neptün, Jüpiter bir aradalar ve bunlar çok güzel etki içerisindeler. Kuzey ay düğümüyle. O yüzden hatta Merkür'le de uzakta olsa bir açıları var. Dolayısıyla kariyerinizde ilerlerken geride bıraktığınız bazı konularla ilgili sıkıntılarınız olacak. Şimdi bunlar 2004 Nisan ve 1986 Nisan'da gerçekleşmiş olaylar olabilir sevgili ikizler. Bu bir döngü, bu bir döngü. Bu tutulma döngüsü diyoruz biz buna. Ve bu döngü daha önce benzeri 2004 ve 86. Nisan demiyorum çünkü tutulmaların etkisi 6 ay, 1 yıl uzun sürebilir. O yüzden illa Nisan'da olmuş demek değil. Bir de tabii başka gezegenler yer değiştirdiler ama gene de burada bir kere bir maddiyatta iyileşme, sosyal statüde bir iyileşmenin söz konusu oldu ve 1986 ve 2004'teki benzer etkilerin olduğunu söyleyebiliriz sevgili ikizler. Yolunuz açık, keyifli olsun.